thank you very much for joining the conversation and welcome to the 2023, the 4th annual Global Dialogue for Justice. Merhabalar, ben Nursel Tanrıverdi. 17 yıllık öğretmenken 2017 tarihinde 7 Şubat'ta kanun hükmünde kararname ile işten atılmış bir öğretmenim. Kanun hükmünde kararnameler Türkiye'de 15 Temmuz bahane edilerek yayınlanmaya başlamıştı. Bu süreç içerisinde 150 bin kamu emekçisi bir gecede işten atıldı. Bizim ülkemizde kamu emekçileri bir gecede işten atılamaz çünkü iş güvenceleri vardır. OHAL KHK'ları iş güvencesini ortadan kaldırmış oldu. Bu süreçten sonra 7 Şubat 2017'de işten atılmıştım. 20 Şubat 2017'de direnişe başladık. İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda işimizi geri alacağız diyerek direnmeye başladık. Bu süreçte tam 6 yıl boyunca işimizi geri alacağız diyerek direnişe geçtiğimizden itibaren adalet istemeye de devam ettik. Ülkedeki tüm haksızlıklara karşı adalet istemeye devam ettik. Bu haksızlıklar neydi? Elbette ki sadece kanun hükmünde kararnameler bizimle ilgili bir mesele değildi. Kanun hükmünde kararnameler, OHAL uygulamaları ülkede zaten müthiş bir sıkı yönetim anlamına geliyordu. Baskı ortamı anlamına geliyordu. Açıkçası açık faşizmin tüm koşullarını yaşadık. Bizim şiarımız 84 milyon halkı faşizme teslim etmeyeceğiz. Bizi teslim alamazsınızdı ve öyle oldu. Adalet isteyen, işini geri isteyen, baskı altında olan herkes için Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda 6 yıl boyunca adalet istemeye, kendimizle birlikte adalet istemeye devam ettik. 5 kere tutuklandım bu süreç içerisinde. 3 kez evime ev baskını yapıldı, operasyon yapıldı. Bunlardan bir tanesinde ev hapsine alındım. 101 kez hakkında dava açıldı. Hepsinden beraat ettim. Hala bu tarz davalar açılmaya devam ediyor. 3 tanesi de devam etmekte, sürmekte. Elbette ki bu süreç içerisinde çok fazla şeyler yaşadık ama umutlu olmaya devam ettik. Türkiye bir deprem bölgesi. Biz 6 Şubat 2023'te Maraş merkezli depremler 11 ilimizde yıkıma yol açtı. Ben de bir depremzedeyim çünkü Maraş'ta ki depremde Maraş'ta yaşayan ablam, yeğenim ve eniştemi kaybettim bu süreçte. Hala da onunla ilgili de adalet mücadelesi vermeye devam edeceğiz. Müteahhit tutuklandı, inşaatı yapan. Fakat elbette ki tek başına müteahhitle sınırlı değil. Yardım gönderilmedi. Enkazlar zamanında kaldırılmadı. İnsanlar çaresizliğe teslim edilmeye çalışıldı. Bizim için çok yıpratıcı bir süreç ve hala devam ediyor. Fakat umarım değişecek her şey. Bizim mücadelemiz de değişecek. Bizim bir arada durmamızla, birlikte olmamızla değişecek diyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Biz adalet istemeye, alanlarda, sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Yıllardır bu şekilde mücadele ediyoruz. Buna devam etmekten başka çaremiz de yok. Birlikte güçlüyüz. Hukuk ve adalet mücadelesi birlikte verilir zaten. Omuz omuzayız. Tüm halkla birlikte bu mücadele devam edecek. İşimizi geri alacağımızı biliyoruz. Ülkemizde demokrasinin tesis edileceğini bir gün biliyoruz ve bunun için de mücadele etmeye devam ediyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim.